Türkiye'nin yıllardır en çok satan modellerinden biri olan Clio artık daha hırçın, daha teknolojik, daha yakışıklı. B segmentinde otomobil almanın mantıklı tercih olmaktan çıkıp hem teknoloji hem de sürüş karakteriyle arzulanır bir makineye dönüşmesi kolay iş değil. Ama bugün Bursa'nın gururu, otomobil dünyasının en uzun soluklu efsanelerinden birisinin en yeni halini konuşacağız. Dünyada satılacak her bir örneğinin artık sadece bizim topraklarımızda Oyak Renault fabrikasında üretileceği, 35 yıllık mirası omuzlarında taşıyan 6. nesil Renault Clio'yu tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz. B segmentinin şampiyonu tahtını korumak için mi geldi yoksa çıtayı ulaşılması zor bir yere mi koydu? Gelin Made in Bursa damgalı bu devrimi birlikte inceleyelim. Clio serüveni 1990 yılında başladığında Renault aslında bir devrim yapmıştı. Otomobilleri rakamlarla isimlendirme geleneğini bir kenara bırakıp onlara birer isim, birer karakter verme dönemini başlatan model Clio'ydu. 1991 ve 2006 yıllarında Avrupa'da yılın otomobili seçilerek rüştünü ispatlayan bu model aradan geçen 5 nesil boyunca tam 17 milyonluk bir satış rakamına ulaştı. 120 farklı ülkede yollara çıkan bu 17 milyon aracın 5 milyonunun Bursa'da üretilmiş olması modelin bizim için neden sadece bir ithal araç değil aynı zamanda bir yerli değer olduğunu kanıtlıyor. 6. nesil ile birlikte artık tüm dünya Clio ihtiyacını Bursa'dan karşılayacak. Bu sadece bir üretim başarısı değil, mühendislik ve kalite standartı tescili oldu. Yeni Clio'ya ilk baktığımızda Renault'un yeni tasarım felsefesinin ne kadar radikal olduğunu görebiliyoruz. Hemen hemen her model gibi bu modelde bir konsept otomobile dayanıyor tabii. Renault'un telaffuzu bizim için zor olsa da Embleme konsept otomobilinden miras kalan keskin hatlar araca çok daha teknik ve yüksek hassasiyetli bir makine hissi katmış. Otomobilin boyu bir önceki nesline göre yaklaşık 7 cm uzayarak 4 metre 12 cm'ye ulaşmış. Ancak bu uzunluk artışı aracı hantallaştırması değil, aksine daha oturaklı görünmesi için kullanılmış. Aracın ön tasarımında bizi karşılayan en büyük yenilik Renault logosunun formunu andıran devasa gündüz ledleri. Eski nesildeki C formlu farlara veda ettik ama hala andırmaya devam ediyor. Farların siyah bir yuva içerisine yerleştirilmesi bir showcase etkisi yaratmış. Panjur yapısı da tamamen değişmiş. Artık merkezden yanlara doğru, koyudan açığa doğru giden degrade geçişli bir baklava deseni kullanmışlar. Bu yeni panjur tasarımı bize Mazda ya da Aston Martin'den biraz esinlenilmiş gibi hissettirdi. Çıkık burun formu aslında aerodinamik bir gerçeklikten doğan cesur bir hamle. Açıkçası Clio 3'ten sonra gördüğüm en hırçın, en karakterli tasarım bu olmuş diyebilirim. O uysal şehirli gitmiş, yerine spor salonundan çıkmayan bir atlet gelmiş. Kaslı da görünüyor. Tam da bu atletlik detaylarına dalmışken kısa bir mola verelim isterim. Biliyorsunuz yeni yayın hayatına başlayan bir kanalız. Her bir beğeni, her bir yorum ve her bir abonelik bizim için altın değerinde şu aralar. Eğer bu içeriği faydalı buluyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmak bize hayati bir destek olabilir. Yorumlara bir hayırlı olsun bırakırsanız da bizi çok mutlu edersiniz. Sizin için küçük bir adım, bizim için baya bir şey demek çünkü. Siz abone ol butonuna basarken biz de aracın o etkileyici yan profiline geçelim hadi. Profil detaylarına geçtiğimizde bir hatchback'ten çok bir ultra kompakt kupe silüetiyle karşılaşıyoruz. Tavan hattı arkaya doğru dinamik bir şekilde alçalırken bir Clio geleneğine dönüşen gizli arka kapı kolları bu sportif duruşu desteklemeye devam ediyor. Kapı camlarının bittiği yerde herhangi bir fitil gözükmemesi, yani gizli fitil teknolojisi otomobilin rüzgar sürtünme katsayısını 0,30'a düşürmüş. B segmentinde önemli bir mühendislik detayı. Jantlar konusunda da cömert davranılmış. Donanım seviyesine göre 17 inçlik seçenekler olsa da özellikle Esprit Alpine donanımında gelen elmas kesim efektli ve mavi detaylı 18 inç alaşımlı jantlar otomobilin kaslı çamurluklarında harika duruyor. Kaslı çamurluklar demişken orada da piano bilek detaylar var. Aman dikkat, çizilmesin. Clio V6'dan sonra yeniden bir Clio'yu 18 inç jantlarla görmek iyi olmuş bu arada. Ve renk konusu. Lansmanlarda görmeye alıştığımız o klasik kırmızıyı bir kenara bırakırsak bu araçla birlikte gelen yeni mineral gri ve buzul mavi seçenekleri var. Ama benim favorim kesinlikle bu yeşil. Yıllardır kırmızıyla özdeşen Clio'ya bu yeşil tonu inanılmaz bir derinlik ve olgunluk katmış. Dehşetlendim. Arka tarafta ise şeffaf görünümlü kristalize 3D stop lambaları bizi karşılıyor. Bu stopların kenarlarındaki detaylar ve tamponun köşelerindeki hava çıkışları aracın olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor. Tamponun alt kısmında mat siyah ve parlak siyah detayların harmanlandığı difüzör görünümlü bir yapı var. Ancak egzoz çıkışları gizlenmiş. Bu da tasarımdaki temizliği korumuş. Bagaj kapağına entegre edilen spoiler ve tamponun küt yapısı otomobilin sadece önünün değil arkasının da bir spor otomobil agresifliğinde tasarlandığını kanıtlamış. Pek çok kişi bunun sadece bir makyaj güncellemesi olduğunu düşünebilir ancak mühendislik verileri bize daha çok ve derin bir hikaye anlatmaya başlıyor. Clio 5'ten Clio 6'ya geçerken yapılan en kritik değişimlerden birisi iz genişliği. Aracın ön tekerlek açıklığı tam 4 cm arttırılmış durumda. Bu 4 cm'lik fark direksiyon başında hissettiğiniz o yere sağlam basma duygusunun ana kaynağı. Ayrıca direksiyon sistemi tamamen elden geçirilmiş. Direksiyonun tam tur sayısı 3.3'ten 2.6'ya indirilerek çok daha direkt
çok daha hızlı tepki veren bir direksiyon kutusu elde edilmiş. Sportiflik burada da ön planda. Yalıtım tarafında ise ağız sütununa yerleştirilen ekstra köpük dolgular sayesinde kabin sessizliği bir üst segment seviyesine taşınmış. Kısacası dışarıdan bakınca tasarımda çok şey değişmiş olsa da altyapıda çok daha çevik ve sessiz bir Clio var. Kabin içine adım attığınızda sizi sürücü odaklı bir kokpit karşılıyor. Dashboard 10.1 inçlik çift V şeklinde dijital ekranla donatılmış durumda. Buradaki en büyük koz B segmentinde bir ilk olan yerleşik Google sistemi. Bu sistemin en büyük avantajı ekranları kullanmak için telefon mecburiyetinden sizi kurtarması. Mesela navigasyon için telefonunuza mahkum değilsiniz. Sistem doğrudan Google Haritalar, Google Asistan, Google Play üzerinden indirebileceğiniz 100'den fazla uygulamayla geliyor. Malzeme kalitesi özellikle üst donanım paketlerinde sınıfının zirvesini zorlamış. Esprit Alpine donanımında kullanılan %60 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen alkantara döşemeler, Fransız bayrağı detaylı dikişler, sportif koltuklar sıradan bir şehir otomobilinde olduğunuzu unutturuyor. Direksiyon simidi daha kompakt ve daha iyi ele oturuyor. İç mekandaki inovasyonlardan biri de saklama alanları. Vites konsolunun önünde kablosuz şarj pedi bulunuyor. Kol dayamanın altındaki alan ve kapı işleri B segmenti için yeterli. Ancak asıl hoşuma giden detay ambiyans aydınlatmasının artık sadece estetik değil işlevsel olması. Sürüş moduna göre renk değiştiren bu aydınlatmalar Multisense ile entegre çalışıyor. Arka koltuklara geçtiğimizde Clio'nun B segmenti bir hatchback olduğuyla ilk defa yüzleşiyoruz. Fiziksel sınırlar ilk defa burada karşımıza geliyor. 1.80 boyundakiler için ideal bir alan sunulurken daha üstü için diz mesafesi biraz daha kısıtlı. Ancak koltuk arkası oyuklar bu durumu tolere etmek için iyi çalışmış. Arka tarafta maalesef havalandırma menfezi veya kol dayama bulunmuyor. Bu segmentte artık görmek istediğimiz detaylardı. Ön tarafta 2 adet USB-C bulunsa da arkada herhangi bir USB seçeneği sunmayan Clio burada bir 12 volt çakmaklık girişine sahip. Bagajda ise rasyonel bir kullanım sunuluyor. Benzinli modellerde 391 litre olan bagaj hibrit bataryaları nedeniyle hibrit modellerde 309 litreye düşse de 4 cm aşağıya çekilen yükleme eşiği sayesinde ağır eşyaları yerleştirmek artık çok daha kolay. Koltukları yatırdığınızda ise neredeyse düz bir zemin elde edip bu hacmi ciddi oranda arttırabiliyoruz yine. Türkiye pazarı için 2026 planlamasında 3 farklı seçenek bizi bekliyor. İlk etapta yani şu anda showroom'a gittiğinizde satılacak olan 1.2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli ünite 111 beygir güç sunuyor. Burada en sevindirici haber sarsıntılı CVT şanzımanın yerini alan hızlı ve dayanıklığı artırılmış 6 ileri ıslak kavramalı EDC şanzıman. Ardından gelecek olan Eco-G versiyonu fabrika çıkışlı LPG'siyle 120 beygir güç üretirken tam 1450 kilometrelik birleşik menziliyle tutumlu otomobil tanımını yeniden yapıyor. Ancak asıl teknoloji şovu ise E-Tech Full Hybrid 160 modelinde. 1.8 litrelik motoru Formula 1 teknolojisinden türetilen debriyajsız akıllı dogbox şanzımanı ile 160 beygir güç sunan bu canavar şehir içi trafiğinin %80'ini tamamen elektrikle geçebiliyor. 8.3 saniyelik 0-100 hızlanmasıyla sadece ekonomik değil, aynı zamanda oldukça seri bir makineden bahsediyoruz burada. Sürüş esnasında devreye giren Smart modu ayağınızın gaz pedalındaki her bir hareketini analiz ederek anlık mod geçişleri yapıyor. Yol tutuş konusunda genişleyen iz açıklığı kendisini tamamen belli ediyor. Virajlarda gövde salınımı minimumda ve araç çizgisini korumakta çok ısrarcı. Süspansiyon sistemi 18 inçlik jantlara rağmen darbeleri sönümlemede oldukça başarılı. Tok bir sürüş hissiyatı var denilebilir. Güvenlik tarafında ise Clio 6 elini korkak alıştırmamış. Toplamda 29 adet gelişmiş sürücü destek sistemiyle donatılmış durumda. Dur kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera sistemi bunlardan sadece birkaçı. Güvenlik konusunda da sınıfın en iddialı modellerinden biri olmaya devam eden Clio yeni güvenlik regülasyonlarına şimdiden hazır. Buraya kadar çok övdük gibi geldi değil mi? Peki her şey bu kadar mükemmel mi? Elbette geliştirilecek noktalar var. Öncelikle böylesine teknolojik ve şık bir araçta cam tavan opsiyonunun olmaması büyük bir eksiklik. Özellikle Türkiye pazarında cam tavanın yokluğu onu biraz geriye götürüyor. Bence iş mekanı ferahlık katacak bu detay maalesef atlanmış ya da maliyetlerden dolayı vazgeçilmiş. Ayrıca arka koltuklarda bir kol dayama veya bağımsız havalandırma çıkışlarının bulunmaması arka yolcu konforunu bir tık aşağıya çekiyor. Arkada en azından bir tane USB görmeyi beklerdim bu arada. 10 yıl sonra o mıknatıslı bardaklık mekanizmasının ne kadar sağlam kalacağı ise tam bir muamma. Şu an itibariyle araç satışa sunuldu ve marka internet sitesinden güncel lansman fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Üstelik takasta da bir indirim söz konusu. Ancak ilk açıklanan fiyatlara baktığımızda sunduğu donanım ve teknolojiye kıyasla rekabetçi bir aralıkta tutulmaya çalışılmış gibi görünüyor fiyat. Sonuç olarak yeni Clio 6 B segmentinin sadece mantıklı değil, aynı zamanda teknolojik ve yakışıklı lider olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Genişleyen iz açıklığıyla artan yol tutuşu, Google tabanlı akıllı kokpiti, Bursa fabrikasının tescilli üretim kalitesi ve 1450 kilometreye varan menzili sunan LPG'li motor seçeneğiyle yine her türlü kullanıcı ihtiyacına cevap verecek. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.